Bugüne kadar sizin ilk defa göreceğiniz, daha önce hiçbir yerde yapılmamış ama tarihin en eski, meyhaneden en eski mezesi alevli pastırmayı yapıyoruz. En az 60 gram pastırma. Mutlaka pastırmanın çemensiz olduğunu, fazla çemenini temizlediğinize emin olun. Bugün 2 kişiyiz. Pastırmalar çok ince dilim olsun. İlk önce düzlemesine. Ali ile beraberiz. Barbaros yok. Barbaros yine çiftleşme dönemine girdi. Kızıyor bana sonra duyunca. Ama gerçekler bu. Henüz atlatamadı. Dönem dönem böyle kızgınlık dönemlerine giriyor Barbaros. Kanalı izleyenler birkaç kez buna şahit oldu. Çok basit ama inanılmaz lezzetli ve çok eski bir meze yapıyoruz. Belki de kanalda benden sonra en değerli ürün bugüne kadar kullandığımız göbek rakı. Herhangi bir rakıyı kullanabilirsiniz. Kapağıyla Kıbrıs'tan aldığım için rahatım. Oo, mis gibi koktu burası. 2 kapak. Ocağın altı en güç şekilde yanıyor. Hemen en kısaya getiriyorum. Rakıyı ısıtıyorum. Kolay ama püf noktaları. 1. Kesinlikle rakı kaynamayacak. 2. Masaya servisinizi yapacaksınız tabakta. Daha sonra ısıttığınız rakıyı götüreceksiniz. Bunu unutmayın. Sesleri duymaya başladığınız anda kaynamasını istemiyoruz. En önemli kural, kaynamasından ısıtıyoruz. 1. Çemensiz pastırma kullanıyoruz. 2. Tabağı önceden pastırmayı da donatıp masaya götürüyoruz. Daha sonra kaynatmadan ısıttığımız rakıyı masada üstüne döküyoruz. Aynen böyle. Ve yakıyoruz. Aynen böyle. Önemli nokta, tabağınız mutlaka ısıya dayanıklı olmalı. Ateş söndüğü anda hemen esasında şöyle tutup ağzını atıyorsunuz ama göstermek için yapıyorum. Bakın. Hemen incecik olduğu için kendi halinde pişti, görüyor musunuz? Dikkat! Daha önce yememiş olanlar tarihin en eski mezesini evinde yapıp yiyebilir. Açın ağzınızı. Şöyle bir görüyor musunuz? Ama şu anda tadına bakmayacağız. Sonunda bakacağız. NBA maçı başlayana kadar saat 4'te. Kaç meze yaparız bilmiyorum. Sıkılana kadar yapacağız. Evdeki malzemelerle yapabileceğimiz Antakya mezesi yapalım. Yine daha önce görmediğiniz keşir mezesi, keşir salatası da denir. Kısık ateşte 2 yemek kaşığı zeytinyağı ısınırken 1 orta boy soğan, hatta küçük boy. Bu arada ayın 3'ünde Antalya'dayım. Kaş'ta biraz işim var. Söz vermiyorum ama belki bana yakın olanlarla bir kahve ısmarlayabilirim. Soğanlar hemen yağın içine. Soğanın daha kolay pişmesi için üstüne biraz tuz. Şaka bir yana, bu tarifleri bir yere not alın. Başka yerde bulmanız zor. Ve 4-5 dakika kendi kendine kavrulmasına izin veriyorum. 3 tane havuç. Ben 2 kişilik yapıyorum. Normal iş yerleri için yapmak isteyenler 1 kilo havuca 1 büyük soğan gibi düşünebilirler. En kısık ateşte soğanlar. Instagram'da Güzün abla gibiyiz. Aşk acısı çekenler, kız arkadaşından ayrılanlar. Siz hala Instagram'a üye olmadınız mı? Yemekler Senden Kenç Engel Instagram hesabımız hemen şurada yazıyor. Kadınla erkeğin eşitliğine inanan birisiyim. Hatta bu ülkenin kadınların omuzun üstünden döndüğüne inanıyorum. Ama kardeşim, kadın biraz erkeğin sözünü dinleyecek. Baktınız dinlemiyor, size karşı savaş açtı, hemen oradan topuklayın. Beyler, sizin için konuşuyorum. Aşk acısı çekenler. Instagram'da böyle muhabbetler yapıyoruz. Üye olmak isteyenler olabilir. Kavrulan soğan üstüne ilave ediyorum. Üstüne 2 yemek kaşığı daha zeytinyağı. Ve karıştır. 5 dakikada kendi kendine kavrulmasına izin veriyorum. 5 dakika sonra ocağın başına geliyorum. Şöyle bir kavruldu mu diye bakıyorum. Bu arada zevkinden, konfor alanından ödün verme. Köle değilsin. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Onun için yemek yapıyoruz. Bütün günün stresini atmak için. Tekrar 2 dakika boyunca hiç başından ayrılmadan kavrulmaya devam ediyorum. Süzme yoğurt.
Ama mutlaka süzme yoğurt. 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt. En az 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Ne kadar seviyorsanız o kadar ceviz ama en az bir avuç ceviz içi. Ceviz içlerini küçültün ama böyle çok da küçük yapmayın. Yerken damağa, ağza gelsin. İçinde ceviz olduğu anlaşılsın. Hemen içine. Buna tekrar biraz tuz. Karıştır. Siz soğuduğuna emin olun. Benimki tam soğumadı ama soğuduğuna emin olun. Daha da lezzetli olur. Havuç taratorlar falan hep bu mezelerden türeyen, daha sonradan çıkan mezeler. Taratorlar, havuç taratorlar bunlardan türedi. Şimdi hemen şunun bir servis tabağını yapalım. Bakın nasıl bereketli oldu, görüyor musunuz? Şimdi bunu biraz süsleyelim cevizle. İçinde ne olduğu belli olsun. Üstüne zeytinyağı, mutlaka zeytinyağı ve kırmızı pul biber. Görüntü muhteşem. Ne kadar soğuk o kadar lezzetli. Nasıl gözüküyor? Daha önce görmemiştiniz değil mi bölümümüzü? Tabii ki herkes havuç tarator falan bilir. Ama Antakya'nın keşir mezesi, keşir salatasını bilen kişi azdır. Bunu da köşeye alalım. 10 dakika 15 dakikada hazır, görüyorsunuz. Bir tane de Edirne mezesi yapalım. Beyaz peynir köftesi, sıcak bir meze yapalım. Çoğu kişinin görmediği 200 gram beyaz peynir ihtiyacımız var. Burası 200 gram gibi olmalı. Merak ettim, bakalım kaç gram çıkacak. Bakalım kaç çıkacak. Rezil rüsva da olabiliriz. 197. İyi. 200 dedik. 197 kurtarır. Hemen peynire, hatta şöyle yapalım, bakın peyniri elimle elimle Kurtlar Vadisi. Hiç seyretmedim, inanın inanmayın. Caps'lerden biliyorum ama böyle bir şey var mı ya? Elimle. Yine sesimi beğenmeyenler var. Bu arkadaşlar için bir şarkı patlatayım mı? Ateşe düştüm. Gözlerden uzak. Bir demet maydanozun 1/4'ünü ince ince kesiyoruz. Yalnız bakın ne kadar ince o kadar lezzetli. Bundan sonra sesime laf edenlere Michael Jackson'dan şarkı söyleyeceğim. Bir tutam dereotu. Ne kadar seviyorsan ekleyebilirsin. Ama çok baskın olmasın. Dereotu da hemen içine. 2 yemek kaşığı önceden çektiğim bayat ekmek içi. Yoksa galeta unu kullanın, 2 yemek kaşığı. Çay kaşığının 3'te 1'i kadar karabiber. Buna hemen bir sarımsak, isteyen 2 tane size kalmış ama bir kesin. Kaşar peyniri rendenin en kalın tarafıyla rendeliyoruz. En az 2 yemek kaşığı olması lazım. Hatta 3 yemek kaşığı çok daha iyi olur. En az ama. Kolay yoğurabilmek için 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Şu mübarek elleri görelim. Buradaki önemli nokta, sert peynir kullanıyoruz ve harcımız çok sert olacak. Küçük parçalarda, bakın bir ceviz büyüklüğünde, isterseniz böyle elinle bastır. Aynen böyle. Yuvarla. Cilala, parlat. Cilala, parlat. İşte bu. Yumurtanın sadece sarısı buraya. Bir tane daha. 2 yumurta sarısı. 2 yumurta sarısı. 1 su bardağı sıvı yağ. Herhangi bir yağ ama normal ayçiçek yağı çok daha lezzetli olur. Sanırım tava biraz ıslak. Yumurta sarısıyla kaşarı birleştirdim. Buna hemen zeytinyağı katıyorum. Açabilmek için. Ya da isterseniz ayçiçek yağı. Oo, tava ıslakmış kesin. Ben size söyleyeyim, bunu yapmayın. Elimle böyle batırarak değil, tamamen kaplayarak
Üstünü kaşar peyniri kapladım. Şimdi yağın içine. Hemen bir tane daha. Üstünü kapla. Sadece üstünü kaplayacak kadar. Üstünü kapla. Bir tane bakalım isterseniz ne olmuş diye. Aradan yakalayalım. Evet, aynen böyle. Şöyle çevirelim. Bakın. Şuna bakalım. İlk olanın pişmiş olması lazım. Hatta şöyle çevirelim. Evet, gayet iyi pişmiş. Of. Nasıl güzel kokuyor burası, biliyor musunuz? Üstüne pul biber. Dibinden çok az, ama bak çok az zeytinyağı. Üstüne değil, yan taraflarına. Nasıl gözüküyor? Beyaz peynir köftesi. Edirne'nin beyaz peynir köftesi. Eski mezelerden bir tanesi. Nasıl gözüküyor? Kızartması biraz zor olabilir. Uyarmadı demeyin. Ama lezzetine bayılacaksınız. Masaya basit bir ikramlık yapalım. Mümkünse yeşil elma. Ayvada kullanabilirsiniz ama yeşil elma çok yakışır. Daha zahmetsiz olur. Hemen mutlaka ama mutlaka içini kullanmıyoruz. Daha sonra nasıl isterseniz şöyle ince ince. Ama ince olması önemli. Gelişi güzel dizebilirsin. Nasıl istiyorsan şekil verebilirsin. Yarım elma, gönül alma. İstersen ikram edebilirsin. İşletmeni büyütür. Müşteri gözünde. İstersen cüzi bir şey yazabilirsin. Ama gidip de masaya meyve istiyor musunuz diye sorup daha sonra yüksek rakam yazmazsınız. Zaten meyve kazanılmış bir haktır. Şöyle üstüne. Koray, limon şart mı? Sıkarsanız çok daha iyi olur. Hem ekşi elma hem limonun ekşisi tam istediğimiz tadı verir. Yarım çay kaşığı kadar Türk kahvesi. Süzgecin üstüne. Üstünü kaplamalı ama kalıp halinde olmamalı. Size komik bir şey söyleyeyim mi? 5 yıldızlı otele gidiyorsun. Her şey dahil. Türk kahvesini fiyat alıyorlar. Farkında olmuyorsun. Astronomik rakamlar çıkıyor. Ultra dahil olduğu zaman artık Türk kahvesine para almıyorlar. Enteresan. Evet, bu da yarım elma gönül alma. Eski meyhane ikramı. Sonra ışıklar yandığı için görmüyordum falan, kimse demesin. Bak, cayır cayır yanıyor, farkında mısınız? Bu yanarak ikram edilecek. Sönene kadar bekleyelim. O sırada tadına bakalım. İlk önce şununla başlayalım. Keşir, Antakya mezesi, havuçlu, cevizli soğanlı. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Kralları sona bırakıyorum. Vay. Vay. Hemen şuna bakalım. Bakalım içi nasıl pişmiş. Akma, sızma var mı? Yok. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız yani kokuyu burada duymalısınız. Şov. Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın. Sese bakın şimdi. Peyniriniz iyiyse inanılmaz lezzetli. İnanılmaz. Vay be. Geldik esas olana. Vay. 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 Pişmiş. Dikkat. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız Mona Lisa tablosu gibi. Koray, ben anason tadı sevmiyorum. Ne yapacağız? Yaktığınız zaman, yani ısıttığınız zaman anason tadını öyle derin almıyorsunuz. Ama bunu direkt döküp üstüne yaparsanız lezzetli olmaz. Dikkat. Bir tane daha yuvarlayalım. Mezeleri yediniz. Şöyle bir ikramlık istiyorsunuz. Özel hissettirilmenizi istiyorsunuz. O zaman ekşili, Türk kahveli, elma. Şöyle Türk kahvelisinden. Açın ağzınızı. Bir de damağınızın tadı değişsin. İzleyip abone olmayı vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Unutmadım ama NBA maçı başlamak üzere. Biz bunları yiyip keyfimize bakarken sizin hala abone olmadığınızı görüyorum ve gözümün üstünde olduğunuzu belirtiyorum. Biz bize yeteriz. Hepimize sağlık. Tekrardan herkese selamlar.